Selam millet. Hemen ben de ayarlamalarımı yapayım. Selam millet. Evet, şu an sohbeti falan göremiyorum ama ayarlamaları yapıyorum. Hemen sonrasında bakacağım. Zaten anında gelenler olmuyor. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün sohbet edelim. Çark yapacağım. Aa, kaça kadar gideceğimi falan hiç düşünmedim. Ama sizlerle çark yapmak istiyorum. Evet, ayarlamalarım bitti. Samet hoş geldin. Dumbledore hoş geldin. Vallahi birçok söylenti var Dumbledore. Sonuçta. Ama çarşamba sadece Görkem bitiyor. Hani sezon bitmiyor. Görkem sezonuyla ayrı. Evet, Görkem'i soranlar olacaktır. Vallahi Samet hayırlı uğurlu olsun. WhatsApp'ta bununla ilgili ben de satış kanalı da kurdum. İsteyenler oraya gelebilir. Hani hesap alıp hesap satmak isteyenler. Alıcı ile satıcının buluştuğu bir nokta. Coşkunum hoş geldin. Sağ olasın. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Önemli. Destekleriniz kıymetli. Görkem'i bir arkadaş yorumlarda sormuştu. Daha önceki videoda doğru tahmin edene 2K mı, 5K mı, 4K mı ne Doruk demiştim. Doğru tahmin eden yok sanırım. Hemen şöyle de yapalım. Oktay abi hoş geldin. Bilal'im hoş geldin. VP grubunda hesap satan veya hesap alanlar için ekstradan bir grup kurdum. Alıcı ve satıcılar birbirleriyle buluşsun diye. Samet mesela hesabını satmış. Teşekkürler. Görkem çok sorusu geldi. 41. 9 ikinci, biz 3. 34 4 5 5 16 2'de 7. bitirdi. 8.likte de 130 var. Dolu dolu bir Görkem'di. Geçti gitti. Zaten yenisi geliyor. Yarın eşleştirme gelecek. Biz büyük ihtimal farklı krallıklarla eşleşeceğiz. 40 ile 42, 46, 13, 18 gibi krallıklar eşleşecektir diye düşünüyorum. Yani kafamdaki birincilerden bahsediyorum çünkü. 42 birinci bitirdi. 46 da sağlam.
O yüzden 40 büyük ihtimal onlarla eşleşir. Bize biraz daha zayıf demeyeyim de orta düzey krallıklar gelecektir. Büyük ihtimal buradan şanslar 2, 130, 10, 5. Bunlara da biraz daha düşük krallıklar gelecektir. Şanslı olarak görüyorum o yüzden. Çünkü hepsi güçlü. Sadece bu torba aşırı güçlerden oluştuğu için liste o yüzden 6.sına kadar, 7.sine kadar şey durumda. Yani hepsi sağlam krallık bunların. Kişiselde yine çok sorusu geliyordu. Bu şekilde bitti. Stes'le 4. bitirdik hisseli. İlk 3 26'dan 1. Froyke, 2 Xavier, 3 God King. İttifak konusunda 34'ün ittifakı 1. Bizim ittifakımız 2. Krallık 2'de ittifakı 3. bitirdi. Coşkun'um çok teşekkürler. Hemen bir uyarı geldi. Tabii ki baktım ve Coşkun'dan çıktı. Destekleriniz kıymetli gerçekten. Bakalım kale seviyeleri kaç? 37. Almış başına gitmiş. 714 milyona çıkmış. 35. T8'ini açtı God King. 37. Froykemiz de 37'ye basmış. Xavier de 37'ye basmış. 34'ünki 36'da. Onların Kraken'i. 34 daha T8'i yok. Karate 37'ye basmış. 34 33 T8 yok bizimkilerde. Bizim T8'lerimiz şu üçlüde T8 var şu an. Ama Bora'nın dediği gibi T9'larda yakın. Froyke Xavier zaten yakın. Stes'e yakın. Karate yakın. Onun dışında bakayım. Krallık 10'da biri daha vardı. O da T8'i açmıştı. Oktay abimizin kalesi 34, o da T8'e yaklaşmış. Spare 37'ye basmış. Bu da T8'e gitmiş. Arkangelos vardı. O T8'e açık. T8'de kalmış 35'te. 9'a gitmemiş. T8'i açacaktır. 35'e basmış. 35'e basmış. Bu da Türk Kraken diye hatırlıyorum. Orkayı. 29. Abi adam 57 milyon kale gücüyle iyi 20'ye girmiş yani. Famous 34. Angry 37'ye basmış o da. 40'tan bayağı bir T8 çıkacak. T8 var zaten, T9 çıkacak gibi. 36, 34'ün de Kraken'i. Fancy yani Karate'nin diğer hesabı. 36'da. Mavkit 33. Daha çok uzak o da. 34. 36 var. T8'i açmıştır diye düşünüyorum. Matt Celsius. Krallık 5'ten. T9 zor bu arada. Yani öyle çok kolay bir şey değil. Ancak oyunun yine böyle paketler getirmesi lazım. Hani okey, kaleleri atmışlar da araştırmayı da bir yerden atmak lazım. Zaten şimdi T9'a bakarız. 37 değil, hatta bakalım. T9 açmak için arkadaşlar, ...40 istiyor. Yani binası 40'ın altında olanlarda T9 olmadığını net olarak anlayabilirsiniz. Ki 40 olan da yok zaten şu ana kadar. Binaları geliştirmek kolay değil. Ama bu 35'e kadar zaten T8 biliyorsunuz bizim çölde bol bol vardı. Karşılaştık. Bizim krallıktakilerde de var. Ama T9 kolay kolay daha gelmez şu an için. Yani ancak oyun yine
Öyle dolu dolu paketler getirecek ki Krakenler çekecek. Hani şununla bir şey olmaz, merak etmeyin. Kale seviyeleri 37 daha. 40'a çok var. Yaza kalmaz bence de. Size katılıyorum, yaza kalmazlar. Yaza kalmayacağını düşünüyorum işin gerçeği. Yani Haziran'ı bulmaz. Nisan'da 3 aya, aynen Oktay abimiz de demiş zaten. 3 ay gibi bir sürede açarlar. Biraz paketlerde bağlı. Eyvallah Hakan abicim, hoş geldin. Doktor direkt, yani zaten bu önceden de böyleydi. T7 de ilk Krakenler açtığında bizde T5 vardı. Yani alışığız o yüzden. Oyunun şeyi, her oyunda böyle olur. Para basan önden gider. Sen arkadan takip edersin. Aslında çok değişen bir şey yok. Bir fark yok. Yani o yüzden böyle çok enseyi karartmayı mantıklı bulmuyorum işin gerçeği. Zaten T7 de hani kimse oyuna T7 ile başlamadı arkadaşlar. T7 de belli bir zaman aldı. Krakenler oyunun başında hızlı bir şekilde açtı. Yine arkalarından gittik. Yine arkalarından gideceğiz. Adam şimdi milyonlar yatırıyor oyuna. Tabii ki arkasından gideceğiz. Yani normal bir şey bu. Buraları da pıt diye gelmedik. Bak okçularım daha full değil. Okçu kullanmıyorum. Ama 3 aydan önce de kolay kolay, hani oyun böyle abartı paketler getirmediği sürece açamazlar. Ha, oyun coşup da sağlam paketler getirirse o zaman açarlar arkadaşlar. Çünkü para kaynakları adamların sınırsız, çekiyorlar. Yani alım güçleri çok fazla olduğu için o zaman süre kısalır. Ama önümüzde de etkinlik yok. Böyle doğru düzgün bir etkinlik yok yani. Mert hoş geldin, Splix hoş geldin. Aleykümselam beyler. Oğuzhan hoş geldin. Evet, yeni kahraman ve yüzükler var ama ne zaman geleceğine dair bilgi yok. Görüntüleri sızdırıldı zaten arkadaşlar, yeni kahramanların falan. Biz de WhatsApp grubunda zaten bunları konuştuk. Çok çok önceki videolarımda mesela size söylemiştim. Roland diye bir tane mızraklı gelecek diyordum. Roland gelebilir. Yani aynı görüntüler sızıyor aslında, böyle çok abartı şeyler de yok. Bir tane belki mistik gelir diye düşünüyorum artık. Yani mistik Arthur dışında bayağıdır çıkmadı. Ee, Hiç yok yani oyunda. Belki hani Mısırlı bir tane mistik var. Belki onu getirirler. O da neredeydi? Şuradaydı galiba. Şu. Hatshepsut mesela. Yani belki bunu getirirler. Bayağıdır duruyor burada. Mesela Prens geldi. Artık sıra Hatshepsut'ta diye düşünüyorum. Getirsin mi isteği bakalım. Büyük İskender var. Gelecek. Ama şu an bizim bir sonraki sezonda 3 tane savaşçı gelecek sanırım şeyde. Çarka. Yeni kahraman olarak. Arif Piner'a kayıtlıyım ben. Evet. Ama gelmeyen kahramanı artık Piner'da test ettirmiyor. O yüzden Pioneer benim için biraz anlamsızlaştı. Yani şu ana kadar çıkmış olan kahramanları test edebiliyorum.
T7 ile T5 arasında aslında çok fark vardı direkt. Ben oyuna başladığımdan beri sürekli savaş halindeyim çünkü. Hep savaştım. 88'de başladım oyuna ve Korelilerle yani başladığım andan beri savaşa başladık. T7 çok fark vardı yani. Parçalıyordu bizi. Çok parçalıyordu. Çok can yaktı. Evet, içtima kesmiyordu ama içtima kesmesine gerek de yoktu zaten. Hani atıyorum senin içtimana gidip içtimalarına bir tane T7 attıklarında aşırı fark yaratıyordu. Bu ara Mor Teknoloji'de level işini tamamlamadan T8'e gitmek bence mantıklı değil. Onunla ilgili de kanal üyelerine özel bir video çekeceğim zaten direkt. Onun sorusu çok geliyor bana. Onunla ilgili video çekeceğim. Oktay Bey 10. serverda. Krallık 10'da. Şu an en güçlü Türk PowerShell Zafer abi. Sonra Oktay abi geliyor. Sonra Atimati var da Oktay abi ikinci sırada geliyor, evet. Benim bildiğim 250'nin üstünde başka Türk yok. Ati falan kasmadıysa ki bakalım. Bir bakalım şuradan listedelerdir zaten. Mesela Göktürk kaç? 136. Zek 160 mıydı? Aynen. Maşallah bu görkemde o kadar çok Türk var ki. Gerçekten çok fazla Türk vardı. Bu da Türk ama 238'de. 190 mıydı o? 149. 181. Turgut'cum sana selam olsun. Abi acayip Türk var ya, gerçekten eline atıyorsun Türk. Ve maşallah hep güçlü Türkler var. Ama krallık kurmaya kalksan kuramazsın. Evet, 221. İkinci benim bildiğim en güçlü Türk kalesi de Oktay abi de oluyor. Gattaga hoş geldin, sağ ol. Burak çok teşekkürler. Elimizden geleni yaptık. Emin Azeri Türk olduğu için onu ayrı tutuyorum bu ara. Evet, yoksa Emin abi yani 400 milyona falan gitti. Yaklaştı. Hatta şöyle hemen bir bakacağım. Çok kısa bir siyah ekran göreceksiniz. Hemen Emin abinin hesabına bir bakayım. Arkadaş listesinde yok o. Özel olarak bakmam gerekiyor. Ekrandan. Hemen bakıyorum. Aa bak, Üner vardı. Üner'e denk geldim ama 160 o. Üner şey değil. 200 değil. 438 milyona çıkmış. 438 milyonda. O zaten dünya sıralamasında olduğu için şey olaraktan, yani Azeri Türk olduğu için sadece direkt Türklere dedim. Steste John'u mu sıfırlayacakmış? O iş yaş ya Burak.
Zaten kale sıfırlayamazlar. Yani sıfırlanmaz. Ha, gider vurur mu kalesine? Vurur. Askerini kaybeder mi? Kaybeder. Kalesine vururum derse doğrudur. Vurabilir. Askeri çok fazla öldürebilir. Canı sıkılır. Karate bizde 25 milyon askerini bıraktı. Yani hani yapıyorlar bunlar ama sıfırlama diye bir şey yok. Yani öyle kaleleri sıfırlayamazsın. Bizim biliyorsunuz Froike'ye de vurdular. Ama yani sıfırlanacak bir kale değil ki bu. Adamın 25 milyon askeri var içinde. Nereyi sıfırlıyorsun yani? Adam aktif zaten. Gidiyor vuruyor sadece. Video olsun diye çekiyorlar, yapıyorlar. Ama şey yok. Sıfırlama diye bir şey olmaz ya. Gerçekçi değil yani söylem. John'u nasıl sıfırlasın? Muhammed hoş geldin. Hesap inceleme valla şu an gelebilir ama şey yapacağım önce. Ee, Coşkun'un hesabını yapacağım. Siyah beyazı bir before and after yaparız. Çünkü bayağı güçlendi. 212 milyonu geçti. Ve gördüğünüz gibi burada bir yakışıklı var. Siyah beyaz hesap incelemesi yaparız. Ondan sonra diğerine de bakarız. Eski haliyle şu anki haline bakarız. Bir de tebrik ediyorum. 42'de kendi görkeminde birinci oldu. Ama tabii sürpriz olsun ya. Hesap incelemede bakarız. Pro bu hesabı saldı. Yeni açtığı hesapta ilerliyor. O daha da bundan iyi oldu. Çünkü buna hiç bakmıyor bile. Bakın zaten 31 seviye. Blaine zaten başka bir yayıncı arkadaş. O da T9'a doğru gidiyor. Bu bizim 88'den kalma Lato'muz. O zamanlar çok sağlam basmıştı ama hesabı sattığı için gücü sabit kalmış. Zafer abimiz de T8'e doğru gelmiş neredeyse. Ay T9'a doğru 8 diyorum pardon. Zaten 8 açık onlarda. Bir çark yapalım o zaman olur mu? Aktif kod dediğin indirim kodu söyleyeyim bu arada iyi hatırlattın. Arkadaşlar pazar oyun sitesinden hatta açıklamada link var. Linke tıklayın. Kayıt olmayanlar kayıt olsun. Daha sonrasında alışverişinizi yaparken indirim kodu alanına Utku yazın. %3'lük bir indirimle alışverişinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz. Yeni sezon komutanları bu çarktan sonra gelmeyebilir çünkü bu Görkem sezonu için geçerli. Daha çark devam edecek. Daha çark bitmedi. Gattaga. O yüzden yeni kahramanlar için yani sezon bitmedi aslında. Sadece Görkem şeyi bitti. Yeni eşleştirme gelecek. Ama Çark'la Görkemli'nin sezonları ayrı şeyler. O yüzden Çark'tan devam edeceğiz. Ya PowerShell yapar valla. Onda da sınırsız kaynak var. O da istediğinde basabiliyor gayet rahat. O yüzden yapabilir. Aynen. Oktay abinin dediği gibi kale sıfırlama rallilerinde zaten olan genelde destek atanı oluyor. Ama düzgün bir de savunma yaparsanız kalenin seviyesi de yüksekse savunan taraf daha avantajlı saldırana göre. Sadece şöyle bir artı avantajı oluyor çölde. Şimdi buff açarsanız kayıp önleme buff'ı %90 önlediği için %90 çok ciddi bir oran o sayede saldıran taraf avantajlı konuma geçmiş oluyor. Arif ye gel sen güzel kardeşim benim. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi çarka geçiyorum.
Mert'in dediği gibi hani sezonla Görkem'i karıştırmayın. Şu an biten Görkem. Yani Çark komutanı vesaire şu an daha değişmeyecek. Daha tekrar aynı komutanlar gelecek. Bir önceki komutanlar gelecek. O yüzden yeni kahraman pazartesi falan yarına beklemeyin. Yani Roland güçlü bu arada. Zaten bunun şeyinin yeteneklerini falan da incelemiştik daha önceki videolarda. Hatta çok önceden inceledik. 1,5-2 ay önceki video falandır. Belki daha da eskidir. Hatırlamıyorum. İnan yeteneklerine tekrar bakmadım, hatırlamıyorum ama çok sağlamdı. Evrim hoş geldin. Aleykümselam kankacığım. Yani Liang şey olarak gelebiliyor. Yeni sezonda hani bir önceki sezon kahramanlarında askeriye alma mı bir şey diye geliyor ya burada. O çarkı da hiç sevmiyorum. Oranı da bence gerçekten çöp. Ben o çarkın hayrını hiç görmedim. Gelirse o şekilde gelebiliyor. Dark Avenger senin adamların kim? Kime selam söyleyelim? Kesinlikle katılıyorum. Krakenler %30 buff basıp destek atsa zaten rally kesinlikle yok olur da. Bir de Krakenlerde de şey var. Açık arazide savaşmayı ama daha çok seviyorlar. Onlar da destek atmayı çok tercih etmiyor. Öyle bir durum var. Mesela şehir savaşlarında falan eskiden Krakenler hiç içeriye de destek atmazdı. Hep alan savaşı, alan savaşı. Ama zamanla biraz bu tabu değişti. Şeyi benzetiyorum ben. Futbol oyununa benzetiyorum. İşte ne bileyim İtalya'da eskiden taktik sırf defanstı, kaleni korumaktı. Çok defansif oyunlar olurdu. Belli bir süre sonra işte atağa geçmeler falan daha arttı. Bizde de oyunun en başlarında Krakenler ne bayrak savunmasına gelir, ne KVK'da işte şehir savunmasına gelir. Hep arazide takılırdı. O 5 ordusu da hep dışarıdaydı. Zamanla bunlar değişti. Şimdi içeriye giriyorlar. Yine çok fazla girmiyorlar ama giriyorlar yani. Onu bir düzene oturtsalar çok güzel olacak. Liang çok iyi ya. Yapmak lazım. Liang demişken bir beşli Zhao çeviriyorum arkadaşlar. Hız kaybetmeden. İki kafa bir beşli daha. Boş. Evet. Şimdi senin Devil Cry kalen 24 ise 18 olan yani 18'den düşük olan demircin olabilir. Demircine bir bak ya mutlaka. Thor. Aleykümselam. Evet. Bizim çocuklar da Krallık 2'deydi bir zamanlar. Sonra 48 şimdi bizimleler. Yok abi ben senin kastettiğini anladım da şunu demek istiyorum. Kraken adamların destek atma gibi pek böyle kazanılmış bir huyu yok. Alışık değiller, atmayı unutuyorlar ya da atamıyorlar. Ya da akıl edemiyorlar yani onu bilmiyorum. O zaman bir beşli çevireyim. Şu anki herkes için atıyorum bu beşliyi. Bir kafacık geldi. Bu arada kaç kafamız var? Hemen bir bakalım. 3 kafa geldi az önceki çevirişlerle. Hakikaten de tam üçmüş yani. Gerçekten bugüne kadar çevirdiğim bedavalardan hiçbir şey gelmemiş. 23 çevirmede 3 kafa. Gerçekten komik.
Bir Coşkun'um için çevireyim ya bir beşli. Bir Coşkun kardeşimiz için bir beşli atıyorum ben. Coşkun da 42'de bir kampanya başlatmış. Bir babalık yapmış. Krallıktan çekilişle seçtiği kişilere 2'şer K doruk, 5'er K doruk dağıtmış. 42 bir şahlandı yani sayesinde. Bize şansın olacak mı? Bir daha çevireceğim. Boş. Coşkun'un bize şansın yok ya. Vallahi bak. Bize boş attın. Bir tane Oktay abimiz için çevirelim. Bir kafamızı aldık. Bir tane Evrim için çevireyim. Bir kafamız daha aldık. Kimin için çevireyim? Şöyle şansına güvenen var mı ya? Onlu kafa getirtecek bana. Ha sen daha oyuna bayağı yeni başlamışsın Devil. 15. dönüm noktası dediği şu. Yani şu dönüm noktasına ulaşmadan yüzük gelmiyor. Burada kilit açılıyor yüzüklerin. Sen yeni bir krallıktasın o zaman. Bu olmadan büyük ihtimal 14'te 13'te falansındır. 15'te yüzükler açılıyor. Dönüm noktası dediği bu arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım. Sistem burada açılacak. Muhammed için çeviriyorum bir beşli. İlk o yazmış. Bir kafamızı aldık. Devil Cry için çeviriyorum. Bir kafamızı daha aldık. Güzel, güzel gidiyoruz. Dünya bizim için çeviriyorum. Dünya bizim boş çıktı ya. Dünya bizim üzdün. Arif için atıyorum. Arif. Maşallah bak. Arif'cim süper ya, süper. Az öncekinin açığı da kapatmış olduk. Fakirhane için çeviriyorum diyemiyorum ya. 12 için diyebilirim ama bak. 12 için çeviriyorum. Abi oyun onu bile yemedi ya. Taş odun verdi ya. Bir parşömen bile atmadı o kadar yani fakirhane. Bu nasıl isim güzel kardeşim ya. Bak oldu mu? Tahtaları taşlara boğdun biz ya. Valla. Mert için çeviriyorum. Neyse 2 tane geldi Mert'ten. Splix için atıyorum bir beşli de. Hayda. Bunda da bak Splix ya. Üzdüm be. Sinan için atıyorum bir beşli. Hoş geldin Sinan. Ayda. Sefalar getirdin diyemedim bak. Cümle kuramadım. İşin şakası bir yana. Sana 12 diye çevirdim. Fakirhane ismini telaffuz etmeden çevirdim. Oyun onu bile yemedi yani. Boş attı. Bakayım izleyenlerden kim var? FRT GTMZ için çeviriyorum. Ferit galiba ya da Fırat. Bir kafamızı aldık. Yak. Yak bir sigara yak. Ondan sonra senin için bir daha atacağım. En güzel Arif'ten geldi. Bir Burak için atayım bir de. Boş geçtik be. Sacit Serdar için atalım be. Bir tane aldık ama çok boş geçtiğimiz oldu. Açığı kapatmamız lazım. Deli Patron hoş geldin. Bir beşli senin için atıyorum. Şuraya bir onlu istiyorum.
2 kafa güzel, güzel, güzel. Bir tane de bir beşli de Gattaga için atalım. Gattaga için beşli atıyorum. Oo, güzel. Bak açığı kapatıyoruz. Böyle lazım. Böyleler lazım. Şimdi en iyi Arif'le Gattaga'dan geldi. Sinan bütün şansını kendinde kullanmışsın işte. Güzel kardeşim. Neyse arkadaşlar burası önemli değil. 2 hafta sonra Kıbrıs'tayım. Şansım benim için Kıbrıs'ta yaver gitmesi gerekiyor. Burası çok mühim değil. Şu an o yüzden farkındaysanız böyle boş geçtiğinde de böyle çok bir yükselmem olmuyor. Şansımı saklamak istiyorum. Kapadokya Kangal için bir beşli geliyor. Onunun üstüne onu getirsin helal olsun. Boş geçmedi güzel. Üç tane savaşçı gelecek diye biliyorum Deli Patron yeni sezonda. Kılıç, mızrak ve okçu gelecek. Üçü de savaşçı gelecek diye biliyorum. Ama bakalım yani hani çok önceden gördüğümüz kahramanlar daha gelmeyebiliyor. Yeni gelebilir. Vallahi Evrim 5 yıldız Arthur gelmez benden. Arthur'a vermem onu. Arthur'a vermem. Normal paketlere veririm. Arthur'a vermem. Sinan inşallah ya. 200M'ye dayarız hesabı. Vallahi dayarız. Sinan için bir beşli atayım. Mert'cim inşallah bir kraken olacağız Sinan ya. Bozdun ya. 200'ü atar mıyız hesaba? Kıbrıs dönüşü. Atarız belki be. Şimdi Muhammed şöyle. VIP 12 önemli. Neden önemli? Şundan kaynaklı önemli. Yani sarı kafa. Çarktan daha önemli. Her hafta 20 tane net kafam var elinde. VIP 12 kritik bir nokta o yüzden. VIP 12 derim. Çark yerine VIP 12'ni aç mutlaka. Hani çok paket almıyorsan mecbur şey basacaksın. İmparatorluk parası basacaksın. Öyle yapacaksın. Bak VIP mağazası kıymetli. Gördüğün gibi alacaklarımı almışım. Ben mesela düdük artık çok fazla almıyorum. Binekle çok ilgilenemiyorum çünkü. Düdüğü sadece baştan şunu alıyorum. Bu daha ucuz arkadaşlar bu arada. Buradaki daha pahalı. Ucuz olandan alıyorum. Zaten bütün etkinliklerden birçok şeyden düdük geliyor. Benim için öncelikler şunlar. Hatta şu magmaya bile ihtiyacım yok da. Öylesine aldım yani. Bugün aldım hatta bunu. Yoksa hiç ihtiyaç yok gerçekten. Şimşek çok kıymetli. Ama birçok arkadaş için bu da kıymetlidir. Mutlaka alın. Şunları da ekstra sizin harcamanıza gerek yok. Bunları da şey mağazasına alırsınız. Bir tane var ya az önce açtık. Neresiydi? Şunun adını unuttum. Ordu talimi. Ordu taliminden alabilirsiniz. Zaten şu ikisini. Beceri parşömeni zaten 10 taneyi bitirirsiniz. Yetiyor yani tüm hafta yaptığınızda. Üstüne şuradan da şunları çekebilecek kadar kalıyor. Şunu bu arada bugün sondu galiba. Aynen 7 saat sonra bitiyor. Erdem bitmedi ya. 10 da yapamadım. Bu kadar çok mağaza konuşunca aklıma burası geldi. Ya şu da hiçbir işime yaramayacak da. Asker basarken gerçi sıkılırsam onu açıp daha hızlı basarım. Yani 20 dakika değil de 10 dakikada işimi görmüş olurum.
Ki şu an aslında krallık buff'ları 20'şer dakikaya düştüğü için bir tık daha işlevsel oldu o. Valla 600 Erdem yanacak gibi. ...542K Erdem yandı. Yandı gitti valla. Bugün sondu. Daha da şey yapamıyorum. Tüh. Bu benim hatam. Bir önceki günlerde çok fazla yenile yapmadığım için elimde çok kalmış. 2-3 yenileme yapıyordum. Daha fazla yapmam gerekiyormuş. Ramses'e ortak geldi. Skip var işte. Kılıç olarak kullanıyorsan ama okçu olarak kullanıyorsan evet yok. Belki bu gelen okçu olabilir. Bilemiyorum. Deli patron ben ara ara gidiyorum ya. Yani ara ara gittiğim için evet biraz temkinliyim. Merak etme. Dedi ve neyse. Kötü şeyler çağrıştırmıyorum. Çevik hoş geldin. Yeni sezon kahramanları hakkında dediğim gibi 3 tane savaşçı diyebiliyorum ben. Bakalım. Eyvallah Mert'cim sağ olasın. Evrim'in dediği de çok mantıklı ama VIP 15 abartı yani 12'den bahseden biri için abartı. 13'ten 14 bile çok istiyor. Ben mesela 14'ü bilerek atmadım. İmparatorluk parasıyla atabiliyordum ama beceri parşömeni yine değişmiyor. 15'te o değişecek. O zaman sarı kafa ekleniyor. 15 çok yüksek olduğu için 12'de bırakabilirsin. Sonrası artık zamanla yıllar içinde nasıl gelişirse. Arifçim yaparız ya ayıp ettin. Yeter ki olsun. Bir beşli attım Arif senin için. Bak şanslı yine boş geçmedi ha. Vallahi bak ani attık boş geçmedi yine. Onun sitesi var Muhammed. Age of yani Age of Empires Mobile'in kısaltması olarak düşün. AOEM Mobil Calculator gibi bir şeydi. Onu çok önceki videolarda paylaşmıştım. Artık kullanmadığım için tam şey yapmıyorum ama bir dakika bakalım. Calculator. Güzel bir site ve her şeyi hesaplayabiliyorsun. Bak Google'a yaz çıkıyor zaten. Hatta dur atayım linki sohbete. Ah. Bu linkten gir VIP hesaplaması. Oydu buydu her şeyine bakabilirsin. Yüzükler, araştırmalar, skill'ler, kahramanlar, işte şehir merkezidir. Neye ne kadar ihtiyaç vardır. Ama tabii ki bu yeni güncellemeden sonra ben bu siteyi hiç test etmedim. Town Center mesela kaça kadar? Yani şehir merkezi 30'a kadar. Daha güncellememişler burayı 30'a kadar ama zaten senin aradığın noktada sana yetecek bir şey bu. Bunda her cacığı koymuş adamlar. Güzel de yapmış. Ben beğenmiştim. Burada mesela çarkın istatistiği falan da vardı. İşte şu kadar çevirmeyi ne kadar yapabilirsin falan filan diye. Güzel yani. Sağ üstte dil seçeneği de koymuşlar. Eskiden yoktu sadece İngilizceydi. Türkçeyi de seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Türkçe olarak da bakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunda VIP yoksa en kötü tekrardan Google'a Age of Empires Mobile VIP hesaplama yaz yine çıkacaktır.
Bak Sinan yazmış bile 1.8 diye. Evrim 4 milyonerden geçmiş olsun yani. Yazık olmuş. 120 çevirmede 96 kafa çok çok iyi. Biz 123 çevirmedeyiz şu an. Vallahi hiç öyle bir kafamız falan yok. Bakalım. 38 kafa. Sandıkları da açalım hadi. ...78 kafa. 20 kafa eksiğim var senden. 18 kafa düzeltiyorum. 96'ymış seninki. Sacit Serdar için bir beşli atıyorum be. Bir beşli atıyorum. Geliyor şimdi onlu. 200'e kadar gideceğim arkadaşlar bu arada. Zaum çünkü 0. Beşlemek istiyorum. Skip'im de 5 değil. Onu da 5 diyeceğim. O yüzden çok kafa gidiyor ya. Skip 4'te kaldı. Zao zaten daha çöp. Çocuk daha bu. Bak hiçbir şey yok. Krallıkta durumlar iyi. Her şey yolunda. Düzelttik abi. Şimdilik bir problem yok. 26. Bakalım ittifak toplanmış mı biraz? Hala tam toplanamamış. Toplanacak ama ortalık şu an duruldu diyebilirim. Hesabı da merak ettim bakayım. Durulmuş gibi şu an. Vallahi coşkunum 42, 13, 46, 40 var ya efsane olur. Gerçekten efsane olur. İzlemesi acayip keyifli olur. İnşallah öyle olur. İnşallah. Çok güzel olur be. Ama o zaman ne olur biliyor musun? 13-40 birleşir, 42-46 birleşir, 2-2 olur. Ya 13'ün 42 ya da 40'lı olmayabilir. 13 Koreliler, 42 Çinliler mi? Sizin krallık Çinli mi? Çok doğru Melankolik'in söylediği. Biz oyun oynarken hanımlarımız için bir çevirelim. Hanımlarımız için 20'li atıyorum. Ulan 20'de de hiçbir zaman iyi gelmedi ama hadi bakalım. Şaka gibi. Ulan bu ne? Bir kafa. Abi gerçekten ya bu kadarını da beklemiyordum ya. Bir 3 kafa verseydi en azından. Ya şaka gibi melankoli ya. Gerçekten 20'de 3 bile değil bir kafa. 20'de 16 bin imparatorluk parasında bir kafa. Ben onu VIP mağazadan 16 tane kafa alırdım lan o parayla. Şu an evrim valla 3 olmuyor öyle söyleyeyim. Paşa hoş geldin. Paşa'nın şanssızlığı yani 20 çevirmeden sonra bence kimin için atsam bir kafa verecektir Paşa. Attım senin için. Oo, bu ne lan? Oğlum kitaptan başka bir şey. Vay anasını ya. Çok kötü battık şu an. Yani hakikaten battık. Paşa seni atıyorum kusura bakma. Güle güle falan. Ya bu nedir abi? Metin hoş geldin. Sağ olasın. Çevik Skip'i Ramses kompunda oynuyorum ben. Ramses kılıç. Ortada Skip. Arkada da Liang. Eyvallah abi aynen. Froike'den aldın da bizim çark şu an çok kötü ya. Ömercan hoş geldin.
Sinan'ım vallahi şafak, akşam da şafak var. Ya kusura bakma. Bazen çok gaddar oluyoruz. Evet, geçen şafak çok farklıydı ya. Çok fark attık. Ama şu an biraz kendi içimizdeki problemlerden bu haftayı çok kötü geçirdik. Bakayım hatta. Çok kötü geçmiştir. Hemen şöyle bir bakalım. Lose lose. Yani yenilgi yenilgi. Yenilgi. Yok bunlar şey değil ya. Yani şey yok şu an. Bak bu hafta 3 bozgun bir zafer. Hele şu 0 puan. Kimse gitmemiş. Yani katılım 0. 27 kişiden bir kişi gitmemiş. Bir Allah'ın kulu katılmamış. Öyle düşün. Çok kötü. Yani bu hafta biraz bizim için biraz çalkantılı geçti. Kötü. Yani şurada mesela katılacak arkadaşlar şafağı unuttu o derece. Kafamız biraz gitti. Bir tek bu grubumuz kazanmış. Bunda bile katılmayan çoktur öyle söyleyeyim. Ki aynen öyle 12 kişi katılmış yani. Bak. Buna bakalım. Aynen yani hani katılım yok bak. Yok. Katılım olmayınca zaten puan gelmiyor. Grup kurmanın bile anlamı yok. Krallığa katkın yok, rakibe katkın var. Hiç kurulmasa daha iyi bunun. Kötü. Bu haftayı biraz kötü geçirdik. Akşam Şafak var. Şafak için video çeker. Pazartesi ya da Salı sizlerle paylaşırım. Cihat Lejyonu ile kapışacağız. Ben Cihat Lejyonu ile daha önce de kapışmıştım bak. Bizden daha güçlüler. Hem de az sayıyla daha güçlüler. Burada bir Kraken var kesin. Bizim bu hafta kötü. Geleceklerde azdır. En güçlü ben bile olabilirim burada şu an evet. Ee, Katılmayanlar da olacaktır. Bu hafta çok bir galibiyet beklemiyorum. İşin gerçeği. Şu an burada ittifakta olmayanlar da vardır. Öyle söyleyeyim. Zaten mesela isim bazı şeyleri de belli ediyor. Bakalım ya. Bu hafta zor galibiyet bizim için. Zaten rakip de daha güçlü hem de sayı az olmasına rağmen daha güçlü. Yine de çeker atarım ya. Paylaşırım sizlerle. Evet Muhammed dediğin gibi hanım bedduası olmuş. Bir daha çevirmiyoruz öyle bir şey yapmıyoruz. Aman karıştırmıyoruz. Vallahi Ömer sana iyi gelmiş. Az önce bana o kadar kötü geldi ki. Vallahi Coşkun 13'te birlik olabilirseniz güzel olur ama 40 onların aklını çeler diye düşünüyorum. Ee, ama olursa güzel olur. Çünkü sizin Çinli, onlar Koreli. Hepsi K-pop, K-pop. 46 da zaten sizde okey. Ama 13'ten emin olamadım. Eğer 13-40 birleşirse 42-46 çok kafa kafaya gider. Ama üçünüz olursanız 40'ın galibiyet alması imkansız yani. Net imkansız. Şimdi Paşa'nın uğursuzluğunu da attıktan sonra üstümüzden kimin için çeviriyoruz? Mert Kasap için. Mert Kasap için bir beşli attım o zaman. Onlu gelsin artık. 3 tane geldi güzel. Paşa ben senin şansına düzeltiyorum. Ve şimdi senin için beşli atıyorum tekrar Paşa. Bak bir tane getirdik. Hiç yoktan iyidir. Akyol hoş geldin. Akyol hoş geldin ve hemen senin için bir beşliyi çevirdim. Hoş da gelmemişin gibi. İşin şakası bir yana. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar videoya. Yeni sezon cevabını Yenilmez Paşa versin buradan. Kendisi sıkı takip ediyor bu arada.
Fazla imkanı olmayan biri için şöyle hemen açıp bakalım mesela. Bizde sallamasyon yok. Bak şimdi Skip 5. yıldızında ne alıyor? Afrika fethi tetiklemek için gereken miktar 4 kez olacak şekilde azaltıyor. Afrika dediği de şu imzası. 5'ten 4'e düşürüyor. Yani abartı böyle çok korkunç bir fark yok. Ama Theodora güzel bir komutan. O da güzel bir ablamız. Hanedan ortak yönetimini bu da bir kere azaltıyor ama imza aktif beceri hasarını da yükseltiyor. Yani etkisi bir tık daha fazla ve zaten Ramses için imza aktif beceri hasarı en iyi şey, en güzel şey, en sevdiği şey. O yüzden Theo daha iyi olur 3 yerine. 3 skip'te çünkü şundan mahrum kalıyorsun. 4'e düşürmüyor. Sadece %25 hasarını arttırırken Theodora hem hasarını zaten arttıracak hem de üstüne aktifleştirme ihtimalini 2'ye indirecek. Alınan hasarda 3. yıldızında bu %2 arttırıyor. Azaltmayı. İmzası da gayet güzel yani Theodora'nın. Az maliyetli ise 3 yıldız skip yerine 5 yıldız Theodora yaparsın. Tertemiz kullanırsın. Yok Splix yeni sezona girmek yok şu an. Yeni sezon neredeyse 2 görkem ya. Abi siz zaten 40'la düşerseniz aynen. Net birlikte olursunuz ki güçlü bir ikili oluyorsunuz. Ama aynı görkeme düşmezsiniz diye düşünüyorum. Görkem eşleşmesi yarın geliyor. Yani bu gece evet. Sacit 150k yeterli olur mu? Yani doğru harcaman gerekiyor o 150k'yı ya. Çok güzel etkinlikler geliyor işte balonlu etkinlikler var patlatıyorsun oradan geliyor. Mesela atıyorum 4k'lık paketi 400 liraya falan alabiliyorsun. Böyle şeyler kovalarsan o 4k'lık paketin VIP puanı daha yüksek verdiği. O tarz harcamalarla 150k ile VIP 12 olursun. Ama dediğim gibi doğru yerde kullanırsan yani gidip de şuradaki paketleri tek tek çekerek olmaz. Buradan gelecek VIP puanı belli ama etkinliklerde harcamalar yaparsan 4k'lık bir paket varsa göstereceğim. Bak şu 4k'lık 500 tane VIP puan 50 tane veriyor. Yani toplamda sana 25.000 VIP puanı veren paketi sen gidiyorsun. Tabii o senin şansına kalmış. Bu fiyata alıyorsun. 25.000 VIP puanı 2.500 alacakken 25.000 alıyorsun. 10 kat daha fazla alıyorsun. Öyle düşün. O tarz şansın yaver gider. Güzel zamanlarda harcamalarını yaparsan olursun. 150k yeter. Ya Muhammed bence hiç gerek yokmuş 5'ten bozup 3'e yani az yatırım yapan biri için gereksiz bir harcama oluyor. Şimdi yeni kahramanlar gelince ona yönelmesi daha iyi olur. Bir 5'te attım rastgele attım ha. Kimin için atayım? Kimin için çevireyim bir 5'te? Arda'm burada yok ama Arda için çevireceğim ya. Arda şanslı adam. Bir 5'te attım Arda için. Bir tanecik geldi.
Sen de öyle Sacit, sağ olasın. 5 skip evrim. Bir 5 kimin için çevireyim ben? Bakayım sohbete. Arif'in şansı güzeldi ya. Bir tane Arif için atacağım bir 5'li. Onluya ihtiyacım var. Neyse boş geçmedik. Onlu da gelmedi ama. Tüm babalar için aynen ya. Kadınlar için attık. Bir babalar için de atalım ya. Bir sürü baba var burada aramızda. Tüm babalar için geliyor. 2 saatten geldi hemen. Abi babalar da. Yani. Üzdünüz be. Üzdünüz. Babaların enerjisi mi kalmış? Doğru bak, Fenerbahçe için atalım. Tamam, Aston'a şey yaptık ama bence iyi oynadık bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum aranızda Fenerbahçeliler var mı? Ben Fenerbahçeliyim. Aa, iyi oynadık. Şu anki bu seneki takımdan memnunum. Güzel gidiyor inşallah. Maşallah nazar değmesin. Tahtaya da vurayım şöyle. Oh mis. Fenerbahçe'mizden kafamızda aldık. Mert şansım yerinde diyor. Bir beşli daha atıyorum Mert için. Bir kafa geldi. Kaldı 2. Çocuklar için atalım ya. Çocuklar için 2 tane değil 5'li atacağım. Geçsin. Çocuklarımız için. 2 kafa güzel. Anneden ve babadan birer tane. Evet. Çarkı tamamladık. Bakalım toplam 203 çevirmeye. Yani kaç tane kafamız oldu? 107. Çok kötü. %50 falan. %50'den bir tık fazla da yani fazla da denmez buna. 300'e gitsek mi acaba ya? %300'e gitsek mi? Bilemedim. Bir kere daha gelir ya. Gitmeyeceğim. Kafaları da basmayacağım şu an. Zaten Zayu kullanmayacağım. 3 yıldız olarak. 3 yıldız bile değil yani 107 kafayla. In den Kampf für Zukunft und Gegenwart. Den Schwachen zum Schutz. Den Starken. 忠义是为将之本。 Aynen gitmeyeceğim paşaya. Gidiyorum zaten. Yayını kapatacağım şimdi arkadaşlar. O yüzden biraz erken açtım. Harikayı da video olarak çekerim. Fenerbahçe'mize de başarılar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayan varsa abone olmayı unutmayın. Coşkuncum sağ ol sen de destek attığın için. Bugün tek destekçim sendin. Hedefe ulaşmam için. Sana buradan kalpler atıyorum. Hala buradaysan. Şuradan şeye de bir hemen sarı laciverti kalbimizde patlatalım. Biliyorum birçoğunuz da Galatasaraylıdır. Ama ben böyle Galatasaray düşmanı da değilim. Hatta Galatasaray berabere kaldığı için mutlu oldum. Yani yenilmesini de hiç istemedim Avrupa maçlarında. Tabii ki ligden bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.